Merhabalar, Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Özbek mutfağından soğanlı katlama tarifi vereceğim. Muhteşem oluyor, mutlaka denemelisiniz. Bunun için öncelikle bir tatlı kaşığı yaş maya, bir su bardağı 250 mililitre ılık süt ilave edip maya eriyene kadar karıştırıyoruz. Yaş mayanız yoksa bir tatlı kaşığı kadar instant maya ekleseniz de olur. 1,5 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz ile de karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzun bütün malzemesi bu kadar. Bu tarifi su ile de yapabilirsiniz. Bazı tariflerde su ile de gösterilmiştir. Ben toplamda 500 grama yakın un kullandım. Unun kalitesi unun miktarına göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyiniz. En az 1 su bardağı kadar oynamalar yapabilir. Hamurun kıvamını size göstereceğim. Ele yapışmayan, orta sertlikte yumuşak bir hamur olana kadar un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğuralım. Bakın hamurum toparlandı bu şekilde. Mayalı hamur yoğrulmayı sever. O yüzden 2-3 dakika kadar bu şekilde yoğurdum. Hamurun kıvamı da bu şekilde. Üzerini kapatacağım. Vaktiniz varsa 40 dakika, vaktiniz yoksa 30 dakika dinlenmeye bırakın. Ben 30 dakika dinlenmeye bıraktım sıcak bir ortamda. Üzerini havlu ile de kapatacağım. Şimdi 2 adet küçük boy soğan, kuru soğan doğrayacağım. Bende kırmızı soğan vardı. Kırmızı soğan kullandım. Beyaz soğan olur, sarı soğan olur hiç fark etmez. Normalde bir orta boy kuru soğan yeterli ama benimkiler küçük olduğu için 2 adet kullanacağım. Bu soğanları böyle incecik doğrayabildiğiniz kadar ince olacak şekilde piyazlık doğrayın. Çok lezzetli oluyor. Daha önce soğanlı börek vesaire yediyseniz zaten tahmin edebilirsiniz. Katlama da gerçekten muhteşem oluyor. Soğanları doğradım incecik. Küçük soğan tercih edin. Daha iyi olur hamurun içerisinde. Piyazlık doğradığınızda bu şekilde daha kolay ince olur. Bir çay kaşığı kadar kimyon, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyoruz. Ve bu karışımı şöyle güzelce bir karıştırıp kenara alıyoruz. Soğanlı harcımız bu kadar. Hamurumu alıyorum 30 dakikadan sonra. Dilerseniz benim gibi tek seferde açıp yapabilirsiniz veya hamuru ikiye bölebilirsiniz ama size tavsiyem tek seferde açın. Masamın üzerini biraz unluyorum ve açmaya başlıyorum. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. İncecik açarsanız çok daha güzel olur. Bu kadar açtım ben. Gayet yeterli. 150 gram kadar oda ısısına gelmiş tereyağı kullanacağım. Tereyağı yerine margarin kullansanız da olur. Bir fırça yardımıyla veya elinizde güzelce her tarafına gelecek şekilde yağı sürün.
Her tarafına eşit bir şekilde sürdüm. Hazırlamış olduğum kuru soğanı her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Çok fazla kenarlara dökmeyeceğim birleşme noktalarına. Seyrek bir şekilde serpmeniz yeterli. Bu kadar yeterli. Daha fazla eklemeyin. Bu çok bile. Şimdi sıkıca yufkamızı sarıyoruz. Çekiştire çekiştire sarın. Böyle kendinize çekerek. Bu sayede hamurunuz, yufkanız bir tık daha incelmiş olacak. Şimdi bu şekilde etrafına döndürüyoruz. Bir servis tabağının içerisine alıp üzerini streç ile örteceğim ve tekrar buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında 30 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Bu dinlenme esnasında içerisindeki yağ tamamen dolmuş olacak ve bir tık daha hamurumuz mayalanmış olacak. Mutlaka bu aşamayı atlamayın. 30 dakikanın ardından hamurumu buzdolabından çıkardım. Birleşme noktalarını bu şekilde sıkabilirsiniz. Hamurumu ikiye bölüyorum ve ardından 8 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum hamurların uçlarını kapatıyorum. 8 değil de bunu 6 da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha büyük, hemen böyle çabuk bitsin isterseniz, tavanız müsaitse 6'ya bölseniz de olur. Ben 6'ya bölsem de olurmuş. 8 biraz küçük oluyor. O yüzden kendinize göre ayarlayabilirsiniz miktarı. Uçlarını kapatıp bastırıp bu şekilde yumaklar elde ediyorum. Masamı biraz unlayıp güzelce yapmış olduğum yumakları açıyorum. Tavamı da ocağa koydum, ısınmaya bırakıyorum. Isınmış olan tavada altı üstü güzelce kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Isınmış olan tavaya ekliyorum. Yanmaz yapışmaz bir tava kullandım. Kapağını da kapatıyorum. Güzelce içten içten pişsin. Orta ateşte. Çok fazla ocağın altını açmayın. Kısık da olmasın. Katlamamı döndürdükten sonra tereyağı ile veya sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Ben tereyağı kullanacağım. Sıvı yağ ile de olur, problem değil. Yine aynı şekilde bu iç kısmına böyle tel tel ayrılsın, çıtır çıtır olsun diye tereyağı kullandık ama margarin de kullanabilirsiniz dedim. Eğer her ikisini de kullanmak istemezseniz sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde yağlayarak pişirirseniz çok daha güzel kızararak pişecektir. Pişen katlamaları kağıt havlu sermiş olduğunuz servis tabağına ekleyin ve sıra sıra hepsini pişirelim.
Hepsini açtım. Pişmeyi bekliyorlar. Daha kalın da bırakabilirsiniz. Daha böyle kalın pufidik isterseniz. Benim gibi ince bir şekilde de açabilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Tel tel ayrılıyor. Dışı böyle çıtır çıtır oluyor. O soğan o kadar güzel bir lezzet veriyor ki eminim sizler de beğeneceksinizdir. Kabara kabara pişmiş. Videomu lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok ama çok kıymetli. Lütfen bir emoji de olsa yorum bırakmayı unutmayın. Ve bütün katlamalarım pişti. Muhteşem oldular. Size o yumuşaklığını, o dokusunu, tel tel ayrılışını göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Ben fazla gelen katlamaları güzelce streç filme sarıp buzluğa kaldırdım. Önümüz Ramazan, sahurda çıkartıp ısıtıp tüketip tüketebiliriz. Sizler de o şekilde buzluğa kaldırabilirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.